Anahtar! Yine toplayın şu itlerin leşlerini. Abi. Bilge, bacım, iyi misin? İyiyim, iyiyim şükür. Acele etmemiz gerek. Turgut Bey, bu itler Ertuğrul Bey'in seni öldürdüğünü söylemişti abi. Hem içimizdeki hainleri ortaya çıkarmak, hem İlbilge Hatun'un canını kurtarmak, hem de Kefere'nin tuzağına son vermek için seni öldürmüş gibi yapacağım. Yaptığın hatayı telafi etmek için, İlbilge Hatun'un canını kurtarmak için bunu kabul etmen icap eder. Başka çaren yoktur. Madem bacımın canı buna bağlı. Eyvallah. Şimdi öldüğüne herkesi inandırmamız gerek. Ölümse ölüm. Ertuğrul Bey.
Ertuğrul Bey seni kurtarmak için gerekeni yaptı İlbilge. Allah Ertuğrul Bey'den de sizden de razı olsun. Eyvallah İlbilge Hatun. Benim için hayatınızı tehlikeye attınız. Bu uğursuz yerden tez çıkmalıyız bacım. Sen bunları giyeceksin bacım. Halep'ten, Toroslardan akın akın Moğol zulmünden kaçan Türkmen obalarını kendi bünyeme toplayacağım. Onlarca oba, binlerce art demektir. Ben de Bizans'tan kaçan Haçlı kılıç artıkları ve cesur delikanlılardan oluşan bir ordu kuracağım. Öyle mi? Hem de Moğolların vergileriyle. O vergiler bize güç katacaktır Dragos. Ama hiç durmadan büyüyen topraklarımızın ganimetleri bize yeni bir devlet verecektir. Merak ettiğim bir şey daha var Ertuğrul. İlbilge. Senin için niye bu kadar önemli? Emir Bahattin'in zayıf noktasıdır İlbilge. Yoksa Konya'ya onunla evlendirilmek için götürülürdü. sen de bu yüzden İlbilge'yi kullanmak istersin. Ya Ertuğrul Bey? O nasıl çıkacak kaleden? Benim kaçtığımı öğrenirlerse ona ne yaparlar? Eğer yılanın yuvasına girdiysen... ondan daha zehirli bir pusatın olmalı İlbilge Hatun. Ertuğrul Bey'imin düşmanına karşı zehri... aklı ve pusatıdır. O soysuzların iliğini kurutacaktır evvelallah. İnşallah. Şimdi tezhana varalım. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ertuğrul Bey'im de sağ salim dönecektir evvelallah. Haydi atlar! Atlara! Sözlerin güzel. Ama bize daha önce çok oyun oynadın. Nasıl inanacağım bize yalan söylemediğine? Ya senin oyunların? Şimdi bana söyle. Bey Bolat Bey'i öldürdüğümü, Umuroğullarıyla çatışalım diye onlara haber etmedin mi? Ya ben sana nasıl güveneyim? Böyle edersek, isyan ettiğimiz devletlerimiz gelip bizi yok edene kadar birbirimizle didişiriz.
Efendim, İlbilge yerinde yok. Ne demek yok? Odasından kaçmış efendim. Ertuğrul. Bunu sen yaptın. Askerler! Buraya anlaşmaya geldin. Ama en başından bozdun. Bunun bedelini ödeyeceksin. Seninle anlaşma yapacaktık. Ama askerlerimi öldürüp kaçırttın İlbilge'yi. Bozdun anlaşmayı Ertuğrul. Altınları sana kendi isteğimle getirdim. Lakin İlbilge'yi sen alıkoymaya kalktın. Kimse benim vermediğim bir şeyi benden alıkoyamaz komutan. Niye altınları getirdin o zaman? Anlaşmak için. Lakin İlbilge Hatun bu pazarlığın mevzusu olmayacak. Beni anladın mı? Daha ne anlaşması? Ortada anlaşacak ne bıraktın? Esas teklifimi daha duymadın Dragos. İstersen öldür beni burada. Zerre pervam yoktur. Lakin beni öldürürsen büyük teklifimi duyamazsın. Hem burada olduğumu bilen Türk obaları da, Emir Bahattin de ve dahi Beybolat Bey de bu kaleyi başınıza yıkarlar. Beybolat mı? Ölmedi mi o? Köstebeğin kazdığı çukur sizi yanlış yere çıkardı. Ölmediği gibi İlbilge Hatun'u da ona kaçırttım. Şimdi sen nasıl ki benim hanıma gelip bana bir şey olursa İlbilge Hatun ölür dedin. Eğer bana bir şey olursa bu kaleyi senin başına yıkarlar. Ya bunu göze alırsın ya da askerlerini çıkarırsın. Büyük teklifimi konuşur, ikimiz de kazanırız. Askerler! Kılıcını alın sonra da çıkın. Durun! Anlamadın herhalde. Benim vermediğim bir şeyi kimse benden alamaz. Çıkın dışarı.
Teklifini dinliyorum. Moğollara gidecek olan vergiler Anadolu'da bir yerde toplanacaklar. O vergileri birlikte ele geçirmek isterim. Bu çok büyük bir iş. Getirisi de götürüsü kadar büyük bir iş. Mesuliyeti Emir Bahattin'dedir. O vergileri alırsak hem büyük bir servete sahip oluruz, hem de Moğollar Emir Bahattin'i öldürür. Bunu niye tek başınıza yapmıyorsunuz? Beni ve Alplerimi tanırlar. Oysa ben vergilerin toplandığı yeri size bildirirsem, siz de altınları alırsanız yarı yarıya bölüşürüz. İki taraf da üzerine düşeni yapmış olur. İki taraf da kazanır. Askerler! Ertuğrul'u misafir edin. Ben de düşünüp kararımı bildireceğim. İyi düşün. Anadolu'da toplanan bütün altınlar derim. İyi düşün Dragos. İkimiz de bu altınlarla büyük ordulara sahip olabiliriz. İyi düşün. İyi düşün Dragos. İyi düşün. Beyim, içeride ne ettiniz? Nereye gidersin? Sen beni tasa etmeyesin Abdurrahman. Aşağıdaki Alplerle Söğüt'e haber gönder. Köstebeği yuvasından alsınlar. Buyur Hüseyin Bey. Ertuğrul kestirip atamayacağımız bir teklif sundu. Önce sizinle konuşmak için gönderdim onu. Doğru olanı yaptın. Ama bir daha sakın. Sakın onun karşısında bu kadar ezilme. Benim adamlarım düşmanlarımızın karşısında hiçbir zaman bu kadar hafif kalmaz. Dik dur. Şubey Bolat. Bize de Mikis söyledi. Beybolat'ın öldüğünü gözleriyle gördüğünü söyledi. Anlaşılan Ertuğrul köstebeğimizi buldu. Tara'ya söyle, onu öldürsün. Tamam efendim. Ertuğrul'u da hala öldürme şansımız var. Bilge'yi kaçırmış olsa da altınları ve istediklerimizi verdi sonuçta. Getirdiği altınların, malzemelerin ne önemi var? Sunduğu teklifi duymadın mı? Anadolu'dan toplanan altınlar dedi. Ayrıca ona bir şey olursa Türkler kaleye saldırır. Söğüt'ü almak isterken kaleyi kurtarmaya çalışmak olmaz. Savaş bir yana. Esas önemli olan sunduğu teklif. Peki Ertuğrul'a güvenebilir miyiz efendim? Benim kafamı kurcalayan da bu zaten. Ya bu işin içinde bir oyun varsa? Bu kez Ertuğrul elimizdeyken göz göre göre onu kaçırmış
Ve daha önemlisi kendimizi tehlikeye atmış olacağız. Ertuğrul bizi zorlu bir eşeğe çekti. Bir kumar oynayacağız. Sunduğu teklif çok büyük. Ama belki de Ertuğrul'u öldürmek varken buna değmez. Kararınız nedir efendim? Ağabeyimin sağ olduğunu, ablamın kurtulacağını söyledin. Ne gelen var ne giden. Sırma Hatun, sen müsterih olasın. Evelallah geleciler, sapasağlam geleciler. Sırma Hatun. İnşallah bana bir tuzak kurmuyorsunuzdur. Yoksa... Ben demedim mi geleciler deyiver. Abi. Abla. Bacım, Obada ahval nedir kardeş? Oğuz'un durumu nasıl? Obada ahval iyidir kardeş. Oğuz da birkaç güne dipdiri olur evelallah. Abi bir an öldüğüne inandım. Aklımı kaybedecek gibi oldum. Hepsi bir oyundu bacım. Gördüğün gibi sağ salim karşındayım. Nasıl oldu bu iş? Nasıl çıktınız o kaleden? sağ olsun Ertuğrul Bey'in yaptığı kusursuz oyun sayesinde tereyağından kıl çeker gibi çıktık kaleden. Ertuğrul Bey'in pusatı gibi aklı da keskinmiş. Hem de bizi kurtarıp kendini feda edecek kadar da yürekli. Ertuğrul Bey kalede mi kaldı? Turgut Bey. Beybolat abi. Ertuğrul Bey nasıl çıkacak o kaleden? Beyim her türlü ihtimale karşı bütün tedbirleri aldırdı. Bizim de Söğüt'e dönüp teyakkuzda kalmamızı buyurdu. Tasa etmeyesin. O kaleye nasıl girdiyse öyle çıkacaktır. Şimdi canını yaktım bir kez. Kardeş. Atlar. Benimle gelin. İyi düşün Dragos. İyi düşün. Dediklerimi düşündün mü? Düşündüm. Teklifini kabul ediyorum.
O altınların hepsini alacağız ve yarı yarıya paylaşacağız. Umarım bu işbirliğimiz daha uzun yıllar devam eder. Hele bu işi bir yapalım. Gerisi hayırlısıysa mutlaka olacaktır. Anlaştık o zaman. Senden altınların toplanacağı yerin bilgisini bekleyeceğim. Eğer bu işin içinden bir oyun çıkarsa bir daha geri dönüşü olmayan bir savaşa gireriz, bilmiş ol. Madem işbirliği yaptık, sana bir tavsiye. Sakın kazanamayacağın bir savaşı aklına bile getirme. Sonrası senin için geri dönüşü olmayan bir pişmanlık olur. Şimdi kalende oturup benden haber bekle. Askerlerim sana kalenin çıkışına kadar eşlik etsinler. Lüzumu yok. Bu kalenin bütün giriş çıkışlarını senden iyi bilirim ben. Hamsi Akbaş'ım. Ne işin var burada? Nasıl girdin evime? Sen içimize nasıl sızıp girdiysen ben de evine öyle girdim Mikis. Hemen. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Nereye gidersin Mikis? Dur bakalım. Benden ne istiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Ertuğrul Bey'imiz geldiğinde sana diyeceğim ne olduğunu. Senin de ona anlatacağım olacak. Alplar! Götürün bunu. Kahretsin. Ne oluyor burada? İkisi yakalandı. Gidip komutan Dragos'a haber vermeliyim. Çok şükür bu badireyi de atlattık. Gayri beyliğimizi ilgilendiren tek mesele Emir Bahattin Hazretleri ile İlbilge'nin izdivaçlarını gerçekleştirmektir. Ağabey, Gel bacım, otur. Bak İlbilge. Beyliğimizin istikbali
senin iki dudağının arasındadır. Yine başlamayalım ağabey. Bak bacım, sen gel ağabeyini dinle. Emir Bahattin Selçuklu Sarayı'nın en muteber adamlarındandır. Varlıksa varlık, kudretse kudret. Beni ilgilendirmez. Sarayı da kudreti de onun olsun. Benim dik başlı bacım. Kız gönlü naz gönlüdür bilirim. Lakin sen de şunu bil. Emir Bahattin hem Selçuklu hem de Moğol ümerası tarafından sevilip sayılmakta. Abla, senin buna evet demen güçlü bir Umuroğulları demektir. Abim bunu demek ister. İstemem. Israra lüzum yoktur. Bu meselede fikrim katidir. Emir Bahattin'le evlenmem. Laftan anlamaz mısın sen? Gönüllü olmazsa gönülsüz. Dirini vermezsem ölünü veririm Emir Bahattin'e. Lakin ben Beybolat Bey sözünü yedi dedirtmem. Beybolat menfaati için bacısını Emir Bahattin'e verdi dedirtirsin öyle mi? İleri gel! Abi. Abla, sakin olun. Ya bu işe evet dersin. Ya da Umuroğulları obasını bir daha rüyanda dahi göremezsin. İlbilge, aklını başına topla. İyi düşün. Yoksa seni Alayiye'ye, teyzemizin yanına sürerim bilesin. Otur. Onca senedir yanımızdasın Mikiz. Neyin eksikti ha? Bizden ne kötülük gördün de bize ihanet ettin. Hiçbir şey beyim. Hiçbir kötülüğünüzü görmedim. Mecbur kaldım. Affedin. Neyi affedeceğiz ha? Neyi affedeceğiz biz? Bizde ihanet cezasız kalmaz bilmez misin? Beni en zayıf yerimden vurdular beyim. Karımı çocuğumu kaçırdılar. Beni mecbur bıraktılar. Yoksa size asla ihanet etmezdim. Madem aileni kaçırdılar, ne diye gelip bize demedin? Neden Ertuğrul Bey aileni sordun da yalan söyledin? Korktum beyim. Korktum. Size bir şey söylersem karımı öldüreceklerini söylediler. Madem aileni kurtarmak istersin, o vakit hem aileni kurtarmamız hem de o Dragos soysuzunu yakalamam için kimlerle işbirliği yaptığını bana diyeceksin. Dragos denen adamı hiç görmedim. Bana ondan hep bahsettiler. Ona çok saygı duydukları ve ondan çok korktukları belli. Seninle irtibat halinde olanlar kimlerdi? İyi düşün. Teo, Niko ve Tara. Niko ve Teo öldükten sonra Tara üzerinden benimle bağlantı kurdu. Eğer başka kimse var da bana demezsen seni buna pişman ederim bilesin. Yemin ederim doğru söylüyorum.
Ertuğrul Bey'im seni pazardaki vazifenden azletti. Ailen bulunana kadar da zindanda kalacaksın. Ondan sonra da Söğüt'ten defolup gideceksin. Dumrul! Mekis'i zindan altın. Günkut'la beraber Tara'yı derdest edip bize getirin. Nerede kalmıştır beyim? Nerede kalmıştır? Alpar hazırdır değil mi? Hazır. İçimi kurtlar kemirir. Kardeş, kardeş. Yay gibi gerildim. Beyim az daha gelmez ise ok gibi dalalım Kefere'nin kalesine. Abdurrahman. Beyim nerededir? Beyim kalede mi kaldı yoksa? Bir gün o kalede kalırsan bil ki orayı fethetmişizdir Bamsı. Vay. Ay maşallah. Hoş gelmişsin beyim. Eyvallah. Çok şükür. Çok şükür. Ne ettin beyim? Beyim, yoksa o kancuğun kellesini, atının terkisine asıp getirdin mi? Bir gün o da olacak Bamsı. Her şeyi konuşacağız. Eyvallah beyim. Mikis nerededir? Mikis'i alıp öttürdük. Tara üzerinden irtibat kurarlarmış. Onu da yakalamalar için Alpleri gönderdim. İyi ettin. İlbilge Hatun nerededir Turgut? İyi midir? Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Ağabeyimin öldüğünü sandık. Meğer her şey ablamı kurtarmak içinmiş. Sağ olun. Eyvallah. Sen nasılsın İlbilge Hatun? Şükür. Sayende iyiyim Ertuğrul Bey. Allah senden razı olsun. Eğer sen o kefere ininden dönmeseydin benim kurtulmamın da bir manası olmazdı. Sağ salim dönmüşsün. Bir daha yolunuza kimse çıkmayacak. Tekerinize taş değmeyecek. Pusatın bunun teminatıdır. Eğer yol hayırlıysa taştan perva olmaz. Lakin yolun sonu karanlığa çıkacaksa olmasa ye. Allah yolun da hayırlısına revan olmayı nasip etsin inşallah. Var olasın. Amin. Haydi. Gayrısız obaya dönün. Ben burada kalıp Ertuğrul Bey'le biraz daha konuşacağım. Biz ekmek, tuz hakkı biliriz Ertuğrul Bey. Bu yaptığın yiğitliği asla unutmayacağım.
Bu mesele iki obanın da pekişmesine vesile olacaktır. Seninle baş başa konuşmak isterim. Eyvallah. Bunların bükümlerini iyi vermedin mi kızım ip olmaz. İp olmadı mı da çorap da örülmez, yelek de. Selcan. Selcan sana derim kızım. Bu ne dalgınlık böyle? Kusura bakma Esin ana, duymamışım. Neden öyle dalıp dalıp gidersin kızım? Çok şükür oban geldi. Süleyman'ım yanında. Düzeninde kuruldu. Öyle de ana. Bir yarım orada kaldı. Gündoğdum'dan hala haber yok. Kızım, sen Metin olacaksın. Sen dik duracaksın ki seninle gelenler de vahkur olsun. Böyle yaparım. İçim kanar, içime ağlarım. Lakin yüreğim çatlayacak gibi ana. Biz kız uşak düştük, yollara geldik buraya. Gündoğdu Bey'im kardeşleriyle dağ başında, emi de bu soğukta. Önlerinde çaşıt, gerilerinde düşman. Ne eder kim bilir? Gündoğdum yalnız değildir ki. Kardeşleri yanında, oğlu yanında. Hem her gecenin bir sabahı, her zemherenin baharı vardır. Mevlam'dan ümit kesilmez. Koy verme kendine. Hem bak Ertuğrul Bey söz verdi. Verdi. Allah bin kere razı olsun. Lakin Ertuğrul Bey'imin başı kalabalıktır ana. Buraların belası pek yaman. Sen tasa etmeyesin kızım. Ertuğrul Bey'imiz o kaleden sağ çıktı ya. Şu badireleri atlatsın. İlk işi kardeşlerinin yanına ulaşmak olacaktır. İnşallah.